Martak'tan Yiğit mi? Onu diyecektim. Martak mı yapıyorsun? Evet gel. Martak ya. Oğuz Alper Öktem. Aleykümselam. Radyant ve Özgeli. İzmit'te... taksici geliyor kaç. İzmit'te martak yapıyorum. Götü yiyen gelsin. Kemerleri takılın lütfen. Nereden çıkmış lan bura? Buradan sola dönüyoruz. Oğlum biz fakirler otobüsle seyahat ediyoruz. Öyle arabayla değil. Oğlum ben de yeni aldım ehliyeti ya. Aileti yine alın, hayırlı olsun. Eyvallah. Yanlayarak mı geldin? Ne yaptın? Yok ya bu arabayı anlamıyorum. Soldan çıkacaksın kanka sola. Ücretli çıkış mı? Ne? Divide House'a gidelim. Ha, Sonra dön. arkadaşlar aç mısınız? Yani ben açım. O zaman Sabah kahvaltıya kahvaltı. gidiyoruz. Kahvaltı olur, döner olur. Vazgeçilmez. Burada başka var mı sporcu İzmit'te? Sen, Göksel. Larok. Larok da mı burada? Sonra İzmit Esporcu Cenneti. Abi sen mi yetiştiriyorsun bunları? İnternet kafede. Faydamız olur inşallah. Mersin'in Nereden, kafeye mi düz mü? takılıyormuş? Takılıyordu. Buradan sağ tarafa da bağlan abi. Sağ yan yoldan devam et yani. Tamam. Ben takılıyordu ya. Verdiğim fotoğrafları var. ben ama e-sporculuktan sonra tanıştım. FF main kadroya ilk girdiğimde tanışmıştım Ensar abiyle. Ha. Sonra benim Ensar abiyle tanıştık. Bizim şimdi benim babamın çok en yakın bir arkadaşı var, tamam mı? Ensar abinin yanında dükkanı var. Ensar abi anlatmış. Ensar abi de tamam falan gelsin çocuk falan filan. 2 gün sonra ben gittim. Sonra yine 2 gün sonra benim turnuvam var FF'de. Ben bilgisayarı bozdum. Bilgisayarı Sonra düşürmüş kanka. düşürdüm yanlışlıkla. Kavşaktan Ses sol geliyordu. Kasar mı vardı en Bu son? değil bir sonraki. Aha, işte kasada sorun vardı. Çalışmıyordu. Dedim sıçtık. Turnuvada ilk map'i oynayamadım. Ventity oynadı benim yerime o zaman. Ben galiba o maçı hatırlıyorum lan. Galatasaray'a karşı oynadık. Ha. Combat İşte- Galatasaray. İşte ondan sonra Ventity oynadı benim yere. İkinci map ben girdim. Düz karşı. İnternet kafedeyim. Arkamda 20 kişi beni izliyor. Sinema gibi. Masaya oturmuş biri tak 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 yapıyor. Nereye gidiyoruz biz şu an? Hatta arası ya. Sanki ranked atıyorsun. Aynen. Official Yani maç atıyor. inanılmaz bir tecrübeydi. Beni buralara getiren tecrübe. Ne koşullarda ne şartlarda geldi sporcu olur. 0-2 saat bedava, para verme. Kapıda 0-1 ücretsiz saat yazıyor. mi? 0-1 saat olmaz. Adam söver mi bana pek diyerken? Sövmez ne söz. Bence iyi fark ettim. Tamam iyi 10 numara. Hipimuz'a gidelim bence. Nereye? Hipimuz'a. Hepimiz nereye? Ön cephede hemen. Nerede kahvaltı Ne hipimuz ya? Yok mu böyle börek çörek yiyeceğim? Tam buranın şey var ya. Yoğunluk bakın. Atıyor Atıyorum diyor 300-500 mazot diyor. Dedim bir gün tatil yap ya adam. Kapatıcı. Çalışıyor adam. Çalışıyor ya. Bir tatile gitti. O zaman hariç her gün yayında adam. Sarıyor yani. İyi farmlıyor. Çünkü zaten Fatih abiye çalışıyor. İste verecekler kanka azayı. Koç Parti izliyor. İşte ilk maçını izliyor. Sıkıldı, kapattı. Sonra 2 saat sonra kick açtı, 8 saat yayın yaptım. Abi dedim, götümüzü değişecek dedim ya. 6'da bir açtı saat gece 2'ye kadar. İşte aynı yere sabitsin. 8 Çok saat rahat yeri. boyunca. Niye lan ben de öyleyim amına. Private yapıyoruz diye. Ben de öyleyim kanka. Oynuyorum. Ya hepimiz öyleyiz abi. Ben de edit yapıyorum. Hepimiz oturuyoruz bir şekilde. Ne bileyim. Ya şey, o biraz güçlü ya. Ayıp ama. Yakışmadı. Ondan değil mi? Ona izleyen Bir şey yani şey. Buğya, 1 vs 5 kalınca da tipi aynı. 1 vs 1 kalınca da Buğya şeyde hasta oldu. Bilger'le oynadığımız ikinci maçta. Ha, niye? Abi nereye gitsek 3'ler, 4'ler, hile gibiler. Öyle okudular. Evet bu arada. Benim şey bu arada. Onun şimdi şöyle bizim koçlar nasıl çalışıyor biliyor musun? Herkes kendine Bizde mi bu arada? IGL, evet. IGL ve koçlar kendine birer tane map seçiyor rakipten. Analiz yapıyorlar.
analizleri raporluyorlar, rapor hazırlıyorlar birbirlerine. Sonra birbirlerine yazıladıkları raporlarla çalışıyorlar karşı takıma. Daha doğrusu oynadıkları map'te. Koçlar ikişer tane yapıyor galiba. Bu bir tane yapıyor, ondan eminim. Ama garanti banka oynayacağımız bir map yapıyor bu. Sonra bunun hazırladığı map'i garanti ediyoruz mesela. Fix yani. Fix abi. Okuyor. Ha dedim, bunlarda hile var. Nerede başlasalar 3 başlıyorlar. Daha round başlamadan önce. 20 saniye hazırlık aşaması var ya. A oynayacak mesela bir diğer. A'da var. Benim aslan oldu biliyor musun? Götü yiyen gelsin. Gündüz çekmişim, attım hiçbir şey söylemedi diye. Aslan da göt kanka. Ne var? Hoş bulduk. Yok ben çok kapattım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çünkü hala bize pazar günü olduğu için. Sana abi geçmiş olsun. Merhaba Yiğit ben. Utku ben. Merhabalar efendim, nasılsınız inşallah? Nerede yaşam geçiyor? Güzel şöyle geçirdim sen direkt. Sonradan yukarıdan çekmeye daha şey gelmiş. Aynen. Tamam. Buyurun. Terlik verelim. Olur. Ben sana Bütün terlikler nerede? Mert'in odasına Benim odam inmişler, nerede? burada da varlar. Şöyle vereyim. Şöyle vereyim. Şuradan çıktı alalım. Aşağıdalar sanırım birazı da. Teşekkür ederiz. Aşağı mı iniyoruz? Evet. Benim oda aşağıda. Yolu başladı mı? Ne yapıyorsun ya? Ben bu arada arabayı kilitlemedim. Melis. Arabayı kilitle gel. Anahtar sende değil mi? Bende. Al anneciğim. Bunu tutturuyorum ya. Bak da gelin. Hani buradan kilitlesem ne olur ki? Bir kedi var bu arada. Bir tane o yüzden her yerde oyuncak çıkabilir. Kedi mi? Cheese kedi mi? Evet. Önce montları çıkartalım. Ehli mekan burası ha. Aynen. Yatağın üstüne atma ya eşyaları. Klasik herkeste olan İstanbul çarşafım var. Şeyi de vardı bunun, panjuru da vardı. Ha. İstanbul'da şey. Panjuru ne yaptın? Kaldırdım ya. O çok küçük geliyor ya. Daha doğrusu çok küçük değil. Ne bileyim burada tam kapatmıyor. Petek var ya bak burada petek var. Peteğin Hı hı. üstüne geliyordu. Sıkıntı oluyordu o da. Geliyor ama camı kapatacağım. Çok zor. Wood Nick'in anlamı nereden geliyor? Yok. Ben 2016'da benim efsane yani hikayesi var ama anlamı yok. 2016'da daha kaç yaşındayım lan? 11 yaşında falan. CS oynuyordum ben arkadaşlarımla. Aha. O zaman da işte nick arıyorum böyle nickim şey falan böyle Tiger Attack falan nickim hani. Öyle Yıldız nickim yıldız var. yıldız Azrail. Keşke öyle olsaydı Tiger Attack yani. Şey diye düşündüm acaba havalı bir nick koymam lazım. Kaplan saldırısı hop çeviri Tiger Attack. Oradan yapmıştım. Sonra dedim benim bir nick bulmam lazım. Yani herkesin baktım nick'i var ama ne güzel ne güzel havalı havalı duruyor. Aha. Sonra internete girdim. Şey yazdım 2016 en iyi nickler. Google'dan arattın. Aynen Google'a yazdım. Sonra bir tane site çıktı işte en iyi nickname'ler. Woodlux diye bir şey gördüm orada. Ama W-O-T-L-A-X işte yani normal yazmışlar. Sonra ben Woodlux olarak başladım zaten. Belki biliyorsundur. Eskiden Woodlux'tım. Sonra bir tane daha Woodlux vardı bu sefer Valorant'ta. 2 tane mi var? 2 tane vardı. Bir tane daha vardı. 5x'ti hatta ismi belki hatırlarsın. Aha. 5x Woodlux'tı. Ben de normal işte ST Woodlux'tı o zaman benim nickim. Ben baktım bu adamın da hiç şey yok. Millete karıştırıyor. Bana niye sövdün falan diyor. Oyuna geliyor adam bana sövmeye başlıyor. Bir de o çocuk çok toksikti tamam mı? Sürekli birileriyle kavga ediyordu. Gelen bana patlıyordu. Öyle bir şey olmuştu işte. Ondan sonra ben Wood'u Yani dümdüz değiştirdim. bildiğin anlamı yok. Wood. Aynen. Wood. Aynen. Wood. İnternetten aldım. 2016 best nickname'lerden. 2016 Best Nickname Wood olarak geçiyor. Senin heretik süreci nasıl oldu? Valla ben Fireflux'ta normalde işte biliyorsun zaten hezimete uğradık. Şeyde Split 2'de işte kadroda işte Parla ile birleştik. Evet. Herkes süper kadro partner olacağız falan filan. Ayağa o playoff'ta maç kazanamadık. Sonra sezon bitti. Orası karışık orayı çok ben anlatmayayım bana düşmez. Yani ben çok şeyde değilim ama Fireflux bana devam etmek istedi. Hani dediler biz senden devam edelim. Hani Avrupa'ya gitme zaten oynayamıyorsun falan. Ama ben çok kararlı bir şekilde dedim ki ben oynamasam da yaşımı beklerim. Bir takım bela alır. Çünkü o zaman zaten şöyle bir şey vardı. Yani şimdi biraz poaching oluyor ama başka takımların yani EMA'daki takımların koçları
şey yapıyordu. Başka oyuncularla konuşup yani Türkiye'den işte atıyorum veya başka liglerden daha hani genç oyuncularla konuşup hani gel biz seni alacağız zaten sonraki sezon falan yapıyorlardı. Bana da yaptılar. Ben de inandım. Sana da poaching yaptılar. Ya poaching denir mi? Denir aslında. Evet yani. Ama bizim koçlar yapmadı. Başka Avrupa koçları yaptı. İsim vermeyeyim. İşte dediler işte biz seni sonraki sezon alacağız hani sen imzalama bir daha hani ajansa gir hatta gerekirse falan filan. Ben de dedim tamam. Ben Avrupa'da oynamak istiyorum. Ya da olsa yani en top seviye, EMEA. Hani başka bir yere gidemem. Türkiye Ligi'nde süremem dedim. Sonra kararlı bir şekilde dedim ki ben oynamayacağım dedim. Ya daha doğrusu en başta okeydim işte imzalamaya. Anlaştık Fireflux'ta. Sonra dedim ben oynamayacağım. Bir anda mı vazgeçtin? Bir anda vazgeçtim çünkü çok saçmaydı yaptım. Düşündüm bir gece oturup. Cidden çok saçmaydı yani. Türkiye Ligi'nde niye sürüneyim ki abi? Çok kötü yani. Yani Peki geleceği yok. Fireflux'ta artık devam etmeyecek kararını verdin. Kabul ettiler. Evet. Sonra takım aramaya ajans... Ya daha doğrusu O şöyle, zaman. ben bir anda söylemedim. Anlaşmaya vardık dediğim biz sözde en başta daha olaylar oldu, kaybettik. Sonra dedim tamam ben hani devam ederim zaten oynayamıyorum vesaire vesaire. Sonra ben biraz araştırdım, ettim hani dedim nasıl desem böyle hani oynayabilir miyim? Yaş kuralları şimdi o zaman daha belli değildi yani. Bizim Alfacer mesela 17 yaşında oynuyordu. Kurallar tam Biraz da oturmamıştı. kurala bağlı. Aynen. Hani dedim daha kuralı bilmiyoruz. Hani belki oynarım. Belki bir takım der ki hani biz seni 18 yaşına kadar alalım. Sen takıl. Ki ben de ona okeydim yani. Bir takım beni alsa diye düşünüyordum. Bir takım beni alsa 18 yaşına kadar beklesem ben hani ilk turnuvayı falan kaçırsam. Sonra 18 yaşında girsem oynarım yani. Hiç de koymaz bana. Yayın falan yaparım. O zaman da düzenli yayın açıyordum bu arada ben. Yani ilk böyle en düzenli yayına o zaman başlamıştım. O transfer sezonunda FF'den tam çıktığım dönem. İşte ondan sonra benim aklıma dank etti. Dedim ben teklif değerlendireyim ama teklif değerlendirme tabii şöyle oldu. LFT atmadım zaten hayatım boyunca ben. LFT'de atmam. Bence bir takım zaten şey yaparsa bulur. Yani çok şey olmadığı sürece. Ajansa girdim onun yerine. Prodigy'ye girdim. Zaten şu an hala Prodigy'deyim. Prodigy'ye girdim. Prodigy'ye söyledim böyle böyle ben ayrılıyorum takımdan. Benim hani yeni sözleşmemde bana yardımcı olun Avrupa'ya çünkü zaten İngilizce sözleşme nasıl yapayım? Ben o zaman İngilizce adam akıllı konuşamıyorum. Evet. Hani dedim bana böyle böyle yardımcı olun. Sözleşme hani imzalayacağım. Avrupa'ya gitmek istiyorum. Onlar da sağ olsunlar elimden tuttular. Dediler tamam. İlk önce Fireflux'tan ayrılma sürecini tamamladık Prodigy ile. Sonrasında da takım aramaya başladık. Hani orayı kesinleştirdik. Sonra takım aramaya başladık. Bana 5-6 takımdan teklif geldi. Futbol bunların içinde. Bana söylerim bence. Bir şey olmaz mı teklif getiren takımlara? Artık çok aynen. Bir buçuk yıl oldu yani. Bana Foot getirdi, Navi getirdi, Vitality getirdi, Heretics getirdi. Bir ara Karmine Corp lafı duydum bizim ajanstan ama tam olmadı. Yani tryout'a gitmedim. 5 tane takımdan teklif aldın. Evet. Değerlendirdin. Aklına Evet. ilk yatan Heretics oldu. Ya şöyle aslında Vitality'ye çok aklım yatmıştı. Çünkü Salah'tı koçu. Evet. Salah da Türk. Benim o zaman İngilizcem yok. Hani oradan bir hani nasıl desem sinerji yakalarız işte. Hani bana anlatır, Türkçe anlatır gerekirse. Hani kadrosu da fena değildi o zaman ki şu an kadrosunun yanında hiçbir şey de tabii de yani hani potansiyelliydi yine. Heretics gibi görüyordum ki Champions yaptı sonradan o kadro bensiz. Heretics gibi görüyordum o kadroyu. İşte sonra ama orada bir şeyler oldu. Böyle nasıl desem beni ısıtmadı anladın mı? Bana yetmedi yani. Dedim ki güzel değil abi. Buraya gidersem ben başarılı olamayacağımı hissettim. Yani olmayacaktı bir şekilde. Ve ben bunu hissettim ve girmedim takıma. Sonra dedim vazgeçtim. Sonra Heretics'e tryout'a başladık. Heretics'e tryout attık vesaire. O zaman işte kadroyu onlar yeni kuruyordu. Benji ile Bu'yu bıraktı. Bir tek ben kaldım. Yani daha doğrusu nasıl desem. Benji ile Bu'yu bıraktılar takımı. Herkese attılar. Sonra yavaş yavaş tryout atmaya başladılar işte onlar. Onlar da herkese tryout atıyordu. Benle ikinci veya üçüncü tryout'larını falan attılar. Hani benden önce de başkalarıyla atmışlardı. Ben sonradan gittim. Normalde o takıma Ardis gelme ihtimali vardı. Ardis o zaman top seviye oyuncuydu. NA'den yeni dönmüştü. Ardis gelecekti. Ama Navi'ye gitti sonra tabi. Navi'ye gitmese Heretics'e gelecekti. İşte ben de düşündüm. Ulan Ardis'i de o zaman seviyorum. Orada Hav zamanlarını hatırlıyor musun? Ardis hakkında tweet falan attı. Biliyorum evet. İşte attı tweet falan filan. Ardis'i seviyorum yani. Komik adam. Samimi adam. Dedim Çoğu kişi çok sevmiyor mantıklı. bu konuda. Evet.
Şu an biraz cozuttu onunla. Evet. Şu an biraz cozuttu. Özellikle BBL hakkında yaptığı predikler falan, pikemler falan. Biraz boş bir adam olmaya başladı Evet. artık. Yayıncılığın şeyini çıkartıyor yani. Her Bu- şeyden rage bait atıyor sürekli. Rage yani. bait atıyor şey gibi. Bu CS'de hiç sevilmeyen bir herif var. Torin. Onu bilmiyorum ben CS'den anlamıyorum. CS'de Torin diye bir tane adam var. Aynı bu şekilde EF taraftarları hiç sevmez. Mesela Mayer hakkında ileri geri konuşuyor. O da rage bait atar. Onun gibi bir adam olmaya başlamıştı. Evet. Yani ama rage bait attı kesin. İşte ondan sonra da Heretics'in baktım şöyle düşündüm. Şimdi kadroya işte ilk önce beni aldılar. Sonra Mini Bu'yu aldık galiba. Sonra da Riens'i aldık. Veya Riens Mini Bu öyle gidiyor sıra. Ama ilk beni aldılar 3. olarak. Hani biz kesinleştirdik. Sonra kadroya güvendim ya ne yalan söyleyeyim. Yani biliyordum potansiyelli olduğunu ama şey düşünüyordum yani ilk seneden hani Champions yapmak değil playoff yapsak kar diye düşünüyordum. Champions finali oynadık. Evet, ben de onu soracaktım. Hani Enteresan bir duyguydu. o takımla yani Champions finali yapacağını düşünmüş müydün? Yani düşünmüyordum. İlk seneden düşünmüyordum. İkinci seneden Champions'ı bile kazanırdık diyordum. Aha. Çünkü genç bir kadroyduk. Ve potansiyelimiz vardı ama potansiyeli ne zaman çıkaracağımızı bilmiyordum ne yalan söyleyeyim. Ama erken yaptık yani. Bayağı erken yaptık. Şu anda yani en kötü halimiz 3. oldu MMA'da. Öyle düşünmek lazım. Bence okeyiz hala. Çalışıyoruz bakalım. Yeni bambaşka bir şeylerle geliyorum. Yani Champions finalini kaybettiğin zaman üzüldün yani hepimiz üzüldük biliyorum. Üzüldük abi. Ee, Vallahi üzüldük. onu kaybettikten sonra o zaman yani böyle bir şey olmadı. Hani doyum derler yani böyle. Ha. Yani sen o Champions'ı eninde sonunda almak istiyorsun. Ya zaten O kupa iki ellerinde. kere ben kıyısından döndüm yani. Bir Şangay'da bir Champions'da 2 kere oldu ve insan inanılmaz koyuyor. Yani düşün dünya şampiyonu olupla olmamak arasında 3 round var. Evet. Yani öyle düşündüğünde cidden 3 round. evet 4 round veya bilmiyorum 3 round 13-9 bitti. Hı hı. Yani Senin normal takım da Fenerbahçe değil mi? evet. Evet. İkinci olmadı. Şey var. Tablo nereden? Tabloyu beni ortaokuldan bir arkadaşımın annesi yapmıştı. doğum Çok gününde. güzel çizmiş ama. Yağlı bilmem ne diye geçiyor. Yalnız 2 tane yıldızımız eksik onda. O çok eski tablo ya. Ya ortaokulda. Bizim 5 Yoksa- tane yıldızımız var. Bizim aşağı maydanoz neler açıldı. Maydanoz da mı açıldı? Hatırlamıyorum. Bahsedeyim dedim. Peki kendini böyle 10 yıl sonra nerede görüyorsun? Var mı böyle bir hedef? Abi 10 yıl sonra ben işimi gücümü kurmuş, gerekli yatırımları yapmış bir şekilde dünyayı gezerken falan görüyorum. Yani tatil yaparken. Böyle bir birikimle espor takım açma hayalin falan var Yok. mı? Koç olma hayalin var mı? Yok. Koç Ben- kesinlikle olmam. Kesinlikle niye olmuyorsun? Beni çok tilt eder. Yani oynayıp müdahale edemem, yani izleyip müdahale edememek beni inanılmaz tilt eder. Peki yani sana çoğu zaman soruyorlardır. Bunu daha önceden ben de sordum kendi kendime. Neden duelist oynamak istemiyorsun? Flex takılmak istiyorsun? Sorumluluk mu almak istemiyorsun? Yoksa bütün işler kötü gittiği zaman bütün şey ihale sana yıkılır gibi hani geçen seneki mini bu gibi mi Ya düşünüyorsun? ben biraz tribe giriyorum. Şöyle bende şey tribi var. Mesela duelist oynuyorsam o tabu bastığımda en yukarıda olacağım. Karşı duelistten de yukarıda olacağım. Öyle bir trip var bende. Duelist'ten de yukarı. Evet. Diff atacağım diyorsun. Aynen diff atacağım. Diff atamazsam böyle hafif bir tribe giriyorum ve o mental ya aslında şöyle oynarım. Hala oynarım. Umurumda da olmaz yani. Vururum. Çok umurumda olmaz ama nasılsa zaten bir tane duelist oyuncumuz var ve o başka roller oynayamıyor. Ha. Yani Minubu'yu neremize sokacağız yani ben duelist oynarsam. Şangay'da niye oynadım? Patitek vardı. Patitek benim rolümü oynuyor. Flex oynuyor. Ben duelist oynuyordum. İşe de yaradı. Niye yaradı? Çünkü abi biz Şangay'a şöyle gittik bak. Onu da anlatayım sana. Şangay hikayesi şöyle bizim. Biz şimdi İspanya'ya gitmemiz lazım vize için. Final bitti. Fnatic finali kaybettik. Sonra ardındaki gün şimdi final zaten 5 map sürdü. 12'de bitti maç. Sabahın 6'sında uçağım var. Eve döndüm. Hazırlandım. 1 saat uyudum. Kalktım. Uçakla Madrid'e gittim. Madrid'den Çin vizesi almak için yine 3 gün içinde uçacağız. Çin vizesi almak için oradan oraya sürekli vize şeylerin arasında geziyoruz. Yani vizeyi başvurduk. Hafta sonuydu. Özel işte artık tanıdıklarım bir şekilde açtırdık. Başvurduk. Bu sefer vize gelecek mi gelmeyecek mi? Ondan sonraki gün pazar. Hemen gelmesi lazım vizenin. Bu sefer gelecek mi gelmeyecek mi? Bizimkiler gitti Şangay'a çoktan. Bizim takım gitti. Sen kaldın. Benle Enes kaldık. Enes de benle.
benle Enes kaldık. Oğlum hiçbir şey belli değil. Daha gidemeyebiliriz, oynamayabiliriz, geç gidebiliriz, hiç gitmeyebiliriz. Hiçbir şey belli değil daha. Yani zaten Patitey'in de aynı şekilde bizimle turnuvaya geleceğini, Minibur'un gelmeyeceğini biz finalden sonra öğrendik. Finalden sonra. Evet, gecesinde konuşup öğrendik takımla. Yok artık. Bize söylemediler. Şeydi yani morallerini şey olsun hani yani herkes hiçbir şey bilmeden devam etsin diye. Bize söylemediler. Zaten onlar aralarında kararlaştırmış hani. Minibur'un gelmeyeceğini bize söylemediler. Ben Minibur'a maçtan sonra şey diyorum. Ha, ne güzel işte kaybettik finali. Finali kaybetmesek çünkü onun playoff'larda sınavı başlıyordu. Okula gidiyordu ya o zaman. Ha, Sınavı başlıyordu. Playoff'a işte ne güzel işte playoff'a gitmeyeceğiz. Sen hani gelirsin oynarsın playoff'a kadar falan filan. Adam hiç çaktırmadı bana. He falan filan yaptı. Sonra bir gittik ofise. Ofiste bizim şey işte koç şey dedi. Yani, renk vermedi yani. Sizle bir şeyler konuşmam lazım dedi. Dedi beni bu gelmiyor. Patitek gelecek bize dedi. Dedim ayda. Çünkü ben Patitek'i tanımıyorum. Bu arada Patitek tanıdığım en iyi insan. Açık Tanıdıktan sonra en sevdiğin insan evet, yani inanılmaz makara bir insan, inanılmaz komik bir insan. Çok iyi bir insan. O da Liquid'de şimdi. Evet. Kendisi şu an Tayland'da. Ladyboy'larla takılıyor. Ladyboy'larla sever. Sever. İşte gittik Şangay'a sonra bir şekilde. Lan Patitek'le hiç oyun oynamamışız. Ben Delist oynuyorum. Patitek benimle hiç oyun oynamamış. Stratbook muk hiçbir şey yok. Şangay'a gittik. Sanki ranked giriyorsunuz. Sanki ranked gidiyoruz. Gittik 5 gün sonra official var. İşte 5 güne ne yaptık? Sonra client patladı. Şimdi Çin'de şöyle bir şey var. Çin'de nasıl desem başka hiçbir şey açamıyorsun abi Çin uygulamalarından başka. Instagram yok, şey yok, yani WhatsApp yok. Twitch yok, Kick normal yok. oyun klienti de banlı. Normal Valorant yok. Onlar farklı klientten giriyor Çin Valorant'ına. Bambaşka bir şey var. İşte Çin'de de prak atamadık bu sefer. Sadece bir gün atabildik. Onda da hepimiz exit lock indirdik. Asya serverına bağlandık. Pink düşsün. Hong Kong'dan Asya takımlarıyla prak attık. Ha. Bir gün sadece. 3 prak attık. 4. client patladı. Hero'lar kapandı. Neler çektiniz? Yani inanılmaz bir turnuvaydı. Sonra ilk maç kimle oynuyorduk? İlk maçı biz DRG ile. Allah'tan kolay rakip geldi. Yoksa biz fena şey yapardık. Oradan özgüveni aldık. İşte DRG ile oynadık. Adamlar da bok gibi oynuyordu. Yendik onları çok kolay. 2-0 attık onlara. Sonraki gün değil de işte 2-3 gün var. Yine prak atamıyoruz. Bir şey yapamıyoruz. Tek yapabildiğimiz şey Çin klientine girip map'e girip hani map'te çalışmak. Kendi kendimize. 6 kişine kadar. Ha bir de bizim yardımcı koç gelmedi. İşte kameraman hiçbir şey yok yani. Yardımcı koçumuz bile yok. İşte bir yardımcı koç değil de bizim strateji koçumuz falan da gelmedi. İşte bir farklı şey çektik. Sonra işte FPX maçı. Benim zaten kariyer maçım direkt. O FPX maçı, Icebox map'i. İnanılmazdı. Yani orada zaten patladım. Adamların içinden geçtik. Adamları yok ettin. Valla 18-16 bile bitti galiba o map. Yani 17 oldu. Şu Icebox maçı Tarık'ın reaksiyon verdiği maç mıydı senin Jet oynadın? Yok o G2 maçıydı. Yanlış o G2 maçı mıydı? İşte uzatmada ace falan attım o FPX maçında. İşte o maçtan sonra da G2'ya yenildik falan filan. Neyse orası önemli değil. En son finale çıktık bir şekilde ama çok tuhaf bir turnuvaydı. Yani nasıl geçti, nasıl şey yaptı ama Şangay'la alakalı... Ya Şangay bu arada ziyaret ettiğim en iyi şehir açık ara. Çok güzeldi. Ve hemen bizim otelimizin yanında 2 tane böyle aşırı güzel restoran vardı. Şimdi Riot bize gidince para veriyor. Sınırsız paramız oluyor neredeyse. Bir de Çin zaten ucuz. Sınırsız paramız oluyor. İstediğimizi yiyebiliyoruz. Gece gündüz yemek yiyoruz abi. Sabah kalkıyoruz yemek yemeye gidiyoruz. Akşam frak arası yine yemek yiyoruz. Gece bir de otele söylüyoruz abi. Sen bir ara çekiyordun, YouTube'a atıyordun vlogları. Aynen, ben takip ediyordum. Sonra bıraktın mı? Valla vlog çektim yine. Son şeyden de çektim. Hani BBL maç günü falan yaptık bir şeyler de ya. Zevkli sarıyordu. Artık mental. Şey muhabbeti hala hatırlıyorum, sifon muhabbetini. O sifon çok güzel. Sifon muhabbetini. Oğlum Kore'deki tuvaletleri ben çekemedim. Ben Kore'de vlog çekecektim aslında da. Kore benim mentalim artık dayanmadığı yerde. Kore'de patladı. Bangkok'a gitseydiniz kesin çekerdim. Bangkok'ta net çekerdim. O sokağa girip çekerdim. Evet. Sen BBL taraftarlarla aran iyi. Evet. Onlar seni seviyorlar. Yönetimle de aran iyi. Evet. İleride BBL'de seni görür müyüz? Bunu söylemek için biraz erken yani. Benim daha Redfix'e sözleşmem var. Sözleşmen bitince ya da iyi bir teklif gelirse
Yani Oynamak- teknife oynamak bağlı, ister misin? kadroya bağlı. Yani şimdi şey yapmam hani nasıl desem. Mesela atıyorum Bunun içine futu da dahil edelim. aynı seviyede şeyler olsun. Mesela aynı para, aynı kadrolar ve işte aynı şeyler olsun. Yani şartlar aynı olursa BBL ismini her türlü tercih ederim diğer takımlar yerine. Ama bu biraz hem paraya bakıyor. Çünkü hayatımızı kazanıyor en nihayetinde. Hem paraya bakıyor, hem kadroya, potansiyele bakıyor. Hem de kulübün imkanlarına bakıyor. Yani aynı şartlar olursa dediğim gibi ama şartlara bakıyor kesinlikle. O yüzden bir şey diyemiyorum. Yani ama benim bu arada yani en büyük isteklerimden biri ya bir Türk takımıyla şampiyon olmak ya da Asya'ya gitmek. Asya Evet, ben ya Pasifik'te oynamak istiyorum ya da Çin'de EDG'de oynar mısın? oynarım. Vallahi oynarım. Yemin ederim oynarım. EDG çok iyi takım. Hiç gocunmam. EDG'yi sevmezsin sen ama şimdi. Severim bu arada. Ben cidden hepsi iyi çocuklar yani. Bir şeyimiz var finalden Smugi sonra. vardı. Smugi vardı. O kankan falan yani biz finalden çıktık işte ağlıyoruz otelde. Yanımıza geldi falan. Ha. Sarıldı etti ha. İyi çocuk. Böyle yaptı diye bir sürü linçlediler O çocuğu. kendi takım arkadaşına Ha, yaptı onu. Kendi Bize takım değil. arkadaşı. Karşında oynarken en çok zorlanan oyuncu kim? Var mı böyle bir oyuncu? Kankan. Seni zorlayan. Kankan. Kankan. Açık ara kankan. Adam rekor kırdı ama. Finalde ne yapacaksın ki? Bir şey yapamıyorsun abi. Adam rekor kırdı yani. Peki seni zorlayan Türk oyuncu oldu mu? Ranked olsun, turnuva olsun. Yani Ranked'da comeback bir ara zorluyordu. Yani koşuyor vuruyor anladın mı? Bir şey yapamıyor çok fazla. Ya onun dışında düşünüyorum da yani öyle zorlayan olmadı. Yani zorlar abi, herkesin hayatında ya oynadı iyi mi oynadı maçlar oluyor da öyle hani istisnasız şekilde her maç vurup şey yapan yok yani. Yabancı olarak Kankan zorladı. Türk olarak Evet. da bir comeback diyorsun o zaman. Yani aynen. En sevdiğin duo? Jenavax. Genavise. Evet. Kadim Buradan Bekçi'ye selam olsun o zaman. Büyük selam olsun. Bekçi kardeşim benim. Canımsın. En iyi senin için böyle veteran oyuncu diyebileceğin Türk oyuncu var mı? Zamanında oynamış. Zamanında oynamış. Hem tecrübe hem iyi oynamayan veteran dediğin her şeyi tecrübe tam iyi tam oynamış. şey. Veteran artık yani böyle sociable gibi düşün. Ama Sociable evet. Sociable direkt. Sociable. Belki Krax olabilir. Hı hı. Onun dışında öyle veteran diyebileceğim yok. Ama sociable biridir benim için. Bir babadır bizim için sociable. sociable. Evet. Büyük adam. Çok severim. BBL yeni kadrosunda olmak ister miydin peki? Düşünsene. Valla Vak yerine olurdum yani. Değil mi? Güzel yani fena O olmazdı. takımla oynardın büyük ihtimalle. Oynardım. Volkan var. Aynen. Levin var. Aynen oynardım. Potansiyeli var kadronun. Yeni sezon hakkında düşüncelerin neler? Valla daha iyi gelmeyi umuyoruz takımca. Dediğim gibi Champions yaparsın diye düşünüyor musunuz yani? sürprizlerim var. Sürprizlerim Rol var. hakkında da. Şey hakkında da güzel Allah sürprizlerle Allah, vay geliyorum. sen. Takımca Bir birkaç Bind'de rez farklı- görür müyüz tekrardan? Yok. O kadar sürpriz O değil. kadar da sürpriz değil. Espor haricinde uğraştığın bir aktivite var mı? Sosyal Balık. aktivite. Balık? Balık tutmak. Futbol falan? Yok. Bak burada benim oltalarım var. Farklı oltam var. Biri spin oltası. Daha büyük balıklar için kullanılan. Bu da daha istavrit işte küçük balık. İşte surf casting diye geçiyor. İki farklı oltam var. Balık tutmak yani en büyük Ne oltam. o çapare mi atıyorsun? Biriyle şapar atıyorum, biriyle sahte yem atıyorum. Hadi Bugün, onun dışında- bugünlere gelmende katkısı olan tek bir isim söylesen. Sana Salih da abi. söyle. Salih abi. Mark ne mi? Martine, BBL head coach. Mark ne olmasaydı bu arada olamazsın biliyorsun. Yani olurdum da her şey daha geç olurdu muhtemelen. Hı. Yani o asıl hızlandıran, şey yapan. Bir de tabii belki yanlış kararlar verirdim kariyerimde. O yüzden bilemiyorum yani. Sporcu olmasaydın hangi mesleği tercih ederdin? Valla bunu bilmediğim için sporcu oldum yani. Bunu hiç düşünmemiştim. Ben ne yapacağımı bilmiyordum. Liseye gidiyordum ama yani aklımda bir şey yoktu, ne bileyim. İşte ben 11'e geçerken açığı aldım işte spor için. 11'e geçerken de biliyorsun sayısal şey falan seçiyorsun hani şey için, sınav için. İşte o seçme döneminde hiçbir fikrim yoktu ne seçsem. Acaba hani ne bileyim TM mi seçsem, hani sayısal mı sözel mi seçsem, hiçbir fikrim yoktu. O yüzden de şey yapmadım hiç. Yani düşünmedim. Sonra işte önüme bir kapı açıldı, ben de yürüdüm. Yürü Yakup'un dedi
Allah. Rüya kulumdur. Bu açtı yolu bana, anladın mı? Ben de yürüdüm. Sen saçları böyle sarıya boyatmıştın. Gene böyle bir sarı boyatma hevesi Hayır, var mı? hayır. Neden? Yanıyor mu çok? Yanıyor değil de yani bakımı zaten ayrı bir dert. Bir de dipler gelince çok kötü oluyor. Dipleri yani hayatımın en kötü dönemi, diplerim geldiği dönemde Kötü mü inanılmaz kötü gözüküyordu? gözüküyor. Evet. Hiç hoşuma gitti. Tam komple sarıyken cidden güzel. Hani hoş oluyor ama dipler geldiğinde Seninki gene iyi olmuştu da. Alfa Jel'inki- kaşları da boyattı. Ben kaşları açtırdım bilerek. Ben adamlara özellikle söyledim onu. O direkt kaşları da boyatmış. Şey var ya, boyatınca olmamış. neydi ya o elemanın ismi? Ardis. Ardis değil ya. Yakup TV. He. Yakup TV. Yakup TV'ye benzemiş. Yakup TV'ye benzemişti. Oh, beni koparmıştı o zaman. İlk gördüğümde bayağı şok olmuştum onu ya. Bir ses setup'ını göster o zaman. Bakalım nasıl oynuyor. Göstereyim. Böyle eğip büküyor musun şeyi? Yok, monitöre? bende bir şey yok ya ekstra. Kapatayım da ışık geliyor. Valorant açmadım, Valorant açmam lazım önce. Tamam, aç. Setup'ım böyle. Aynen, setup böyle oynuyorum direkt. Yani çok Işığı bir olay kullanmıyorsun herhalde, çok weak light. yok. Yayındayken kullanıyorum onu. Yayındayken. Aha. Valorant açmamız lazım ama. Onun dışında LoL arada bir oynuyorum. Onun dışında bir şey oynamıyorum. LoL'de rankın ne? Valla bir rankım yok. Yani, Diye mi? kendi kendime oynuyorum. En son birkaç yıl önce plat 1 olmuştum. Niye açılmıyor ya? Of. Ben bu arada hiçbir şeyim yok yani benim. Ben sadece tek olay benim bileğim. Ben böyle oynuyorum oyunu. Böyle mi oynuyorsun? Aynen. Böyle oynadığım için zaten bileğimde sıkıntılar var. Burada da bilekliğim falan var benim. Bileğimi işte normal günlük hayatta desteklemek için kullandım. Bu günlük hayatta bileğin işte hani çok yük binmesin diye günlük hayatta veya gece uyurken falan hani şey olmasın diye kullanıyorsun öyle. Çok bir aman bir etkisi yok ama arada bir lazım oluyor bileğim. Sleeve falan takıyor musun? Yok. Ben zaten gerek kalmıyor. Ben böyle oynadığım için sleeve'i nereye takacağım? Şöyle oynuyorum. Sakız çiğniyor musun? Yok. Peki ranked ya da turnuva oynarken ağızda sinek kaçtı oldu mu hiç? Yok. Ağzım açık oynuyorum. Evet, onu Evet, o yüzden ağzım açık sordum. oynuyorum. Onu düzeltemiyorum abi, çok zor yani, ne yapayım. Şey düşündüm, acaba şöyle böyle bildiğimiz lastikler oluyor ya, lastik Hı hı. böyle ama kalın. Şuradan taksam Yok artık. çeneme, vallahi yemin ederim düşündüm ya. Dedim şöyle taksam, şimdi otomatik açılıyor. Şöyle kalıyor mesela sürekli ağzım. Evet öyle kalıyor. Öyle kalıyor ve fokuslanınca daha oluyor böyle. Yani Evet. o yüzden düşündüm acaba hani buraya bir destekleyici bir şey mi taksam da o zaman en çok tuhaf olur. Bu espor arenasında ilaç kullanıyorlar. Kullanan oluyor mu? Ne ilacı lan? Ritalin, Mitalin, Yok. işte fokus artırıcı. Yok, hayır. Bunlar tavsiye etmiyorsun değil mi? Ben duymuştum Yani- çünkü kullanan olduğunu da. Ya illa ihtiyacı olan vardır, böyle dikkat eksikliği falan olan varsa. Hı. İlla ihtiyacı olan olur da benim yok yani. Bizim takımda yok yani. Bildiğim yok kullanan. Anladım. Yani sigara içen var da şey yok. Bu şekilde. Aynen, benim Anlıyorsun. çok bir şeyim yok. Klavye de çok yamuk değil yani, çok az bir şey yamuk, 15 derece falan. Sen DPI sensin, yüksek sens mi? Düşük Benim- sens mi? 0.5'e 500. 0.5'e 500. Aynen. Dene istiyorsan. Biraz düşüktür muhtemelen. Çözünürlük 1280'e 960. hep mi? Aynen. Ben 2,5-3 senedir hiç ayar değiştirmiyorum. Bu arada dönülebiliyor bu arada mouse'la. O Aynen. kadar çok düşük değil aslında. Orta diyelim. Orta. Flash'lara falan dönebiliyorsun rahat. Aynen. Espor arenasında hiç böyle yaşadığın tuhaf bir olay oldu mu? Sinek olayı var. Çok manidar. Sinek round'da oynuyoruz. Yani şimdi zaten oyun boyu sinek muhabbeti vardı. Bu Giants maçıydı. İkinci stage'deydi. Son senenin. Şimdi oynuyoruz yaz, tamam mı? Sıcak zaten. Ya abi bir tane sinek var arenada, tamam mı? Kara Üstümde sinek ya. mi? Ha, kara sinek ya. Ya şurada dolaşıyor sürekli başımın etrafında. Crosshair'e kondu. Gözlüğümle gözüm arasına girdi, şurada sekti ama bir kere. Ve sürekli böyle bir yere konup tilt ediyor, anladın mı? Çok fena tilt olmuştum o maç. Yani onun dışında öyle aman bir olayım yok ama o en büyük yani şeyim benim. Şimdi mesela o olaydan sonra biz her zaman sahneye şeyle gidiyoruz. Sinek ilacıyla gidiyoruz bir tane. Peki böyle ranked'da sevmediğin bir oyuncu var mı? Güzel soru.
düşünüyorum da. Ben söyleyeyim mi? Kim? Orkus. Ya Orkus zaten sevecek bir adam değil de. Orkuz sevmiyor musun? Vamos! Bir şey demiyorum. Ya Orkus Telemamaz. sevmiyorum değil de. Sevmiyorum değil de ben içeriğini ve fanlarını sevmiyorum ya. Çok salaklar. Orkus da bir anda böyle bir e-sporcuydu, sonra tekrardan bir içerik üreticisi oldu. Ya yok Chamberlain'la ne falan. e-spor ya. Ondan olsa yani E-sporcu mu olur? e-sporcu da olmaz ya. Sen Mert'in attığını gördün mü? Yok. World One Chamber diye. Sırf ona inat attım ya. Ya bir de mesela millet ya bir de bak ben Horkus'ta Ranked'da çok denk gelmiyorum, tamam mı? Şimdi Elosu biraz daha düşük onun. Tam Radiant değil. Yani şey değil. Böyle Immo 3 arası. aynen Immo işte Terran takılıyor. Biz zaten galiba çok oynamıyor. Denk gelmiyor. Ben de çok oynamıyorum. Denk gelmiyoruz yani. Denk geldiğimizde de abi adam benim maçım 5'ten fazla vurmuştu, yok amına koyayım. Ama karşına gelir. Yok karşıma da gelince 5 vuruyor. Yani bir şey değişmiyor ki. Adam kötü, anladın mı? Ve beni tilt ediyor insanların bu kadar savunması sırf 2 klip gördüler diye. Yani öyle. Ya bu gerçi her oyunda böyle Orkus'u yani. sevmiyor. Genelde Türkler sevmiyor ya Orkus'u. Orkus'un geçmişte bir Batu'yla da bir olayı vardı. Twitter'a atmıştı Batu'yu. Ya. Bizim burası. sen e-sporcusun, böyle davranman lazım. Ya adamın zaten karakteri o zaten, ona nasıl şey yapabilirsin ki? Sonuçta adam ranked oynuyor yani. Anladın mı? Kimin ne geldiğini bilmiyor ki. Orkus'unu geliyor, Ya Orkus'unu tabii geliyor. de önemli ya öyle şeyler, insanlara çok şey yapmaman. Öyle mi? Evet tabii canım. Ya bu biraz şey, hem örnek oyuncu olman lazım hem de biraz insanların sevmesini Bayağı oldu ama. istiyorsan. Belki işte o zamanlar gençliğin verdiği ateşiyle de 3 sene 4 sene Evet olmuş. bana da olmuştu. Daha sonra bana da yapmıştı, hatırlıyorum da. Sende şey ne değil. olmuştu? Benle ne olmuştu? Bana da bir şeyler yazılmıştı yani zamanda da kapandı olaylar. Çok da şey yapmaya gerek yok yani, çok bir şey yoktu. Ama kimseye ya ego yapmamak lazım şey olarak. Çünkü Valorant bu yani. O ego yaptığın adam geliyor bir yıl sonra, 2 yıl sonra aynı yerde oynayabiliyor seninle. Çok oyun hem çok değişiyor. Şimdi zaten biliyorsun sürekli patch geliyor, yeni map'ler geliyor, yeni mekanik geliyor. Sürekli oyun değişiyor. Oyun değiştikçe de yani yeni insanlar ortaya çıkacak. Çıkmaya devam ediyor. Aynen. zaten. Bunu kabul edip senin her türlü kendini geliştirmen gerekiyor. Zaten geliştirmeyenler şu an takımsız takılır. Peki sana da sorun oluyordu, bana zamanında çok sorun oluyordu. Ya işte abi 30 vuruyorum, işte rank atlayamıyorum, işte nasıl radyant olacağım da işte bilmem ne. Abi o biraz Kendimi kanıtlayacağım da. şöyle. Ben daha işte şeye çıkamıyorum, immoya çıkamıyorum yani. İşte o biraz yani şöyle radyant olmak evet tabii zor. Kolay bir şey değil ama ya yeteneğin varsa illa oluyorsun belli bir. Yani ya da yetenek değil de yani ortalama abi her maç 30 vuruyorsan olman lazım yani, biliyor musun? Yani her maç 30 Değil mi? vurmuyorsun demek Dümen ki. değil mi çoğu? Evet yani çok genelde dümen oluyor. 30 vurduğun maçı kaybedebilirsin. Bunu senin elinde olan bir şey değil. Yani takımına gelen adamları kontrol edemiyorsun ne de olsa. Ne yapabilirsin? Rankta kol verebilirsin. Konuşabilirsin. Adamları hani gazlayabilirsin. Ama onun dışında yapabileceğin hiçbir şey yok yani. Bir de mesela şöyle bir şey var. Bizim takımda bir mentalite var. Kontrol edebildiklerini edebilirsin. Edemediklerini edemeyeceksin. Yani bunu 2-2-4 yani. aynen yani buna bir şey yapamazsın, anladın mı? Takıma gelen adamı değiştiremezsin. Hani ne bileyim karşıya gelen adamları değiştiremezsin. Hani o maç oynanacak. O maçı oynayacaksın. Ve sonucu senin kontrolünde değil belli bir yerden sonra. Sen kendi elinden geleni yaptığın sürece takmaman lazım. Şu mouse tutuşu da bir görelim. Mouse tuşta şöyle ya. Bir şey yok yani. Sadece şuradan tutuyorum ama önermiyorum çünkü bileğim çok ağrıyor. Yani. Sen bileklemediğin için bileğin ağrıyor. Aynen. Anladım. Zor oluyor. Senin masa birazcık ufak ama değil mi? Benim diyorum ya, alana ihtiyacım yok. Ben zaten böyle oynuyorum. Yani çok bir şeyim olmuyor. Alana ihtiyacım olmuyor. Yani monitörü geçmiyor benim şeyim. Sadece şu an benim normal bir önceki klavyem %60 klavyeydi. Biraz küçücük oluyor onlar. Bu %80 klavye ve %80 olduğu için şu an mouse'a arada bir çarpıyor. O biraz sıkıntı, alışmam lazım. Daha yeni geçtim klavyeye. 10 gün falan oldu geçeli. Çok olmadı. Heh. Oo. Güzel. Kahveler. Yıkıp çıkıp inanılır mıyız? Ben çıkıyorum o zaman. Tamam. Kolay gelsin. Tamam. Taban nereye? Al bunu al. Evi gezeceksek %11 şarjımız var bu arada. İyi mi söyleyeyim. gezelim? Eve gezelim o zaman. Hadi eve Setup gezelim. bu kadar. Yani setup'ta başka ikinci monitör var. Odayı tanıtabilirim bu arada. Odayı bence tanıtayım çünkü buradaki şeyler ayrı ayrı güzel yani. Bu güzelmiş, gelince yiyeceğim. Şimdi burada ne biliyor musun bunlar? Bunlar benim fanlarımdan aldığın hediyeler.
Hepsi senin fanlarından mı? Yani bir iki tanesi hariç. Burada bizim bir tane anı defterimiz var. Evet, Günlük anı gibi defteri. Yani. Şöyle bizim şeylerimiz yazıyor. Valorant ya tabi bu tüm Heretics'in de bizim Valorant şeyi var işte. Hı hı. Los Ninos. Aynen. Şimdi Heretics'in şeyi. Diğerleri çok Şey hala Valorant. Heretics'te mix var. Yok. Değil mi? Değil. Ama en tatlısı ne? Bu olabilir en tatlılarından biri. Evet Timber evet. şeyi. Ha güzel. Bu da güzel. O benim çocukluk oyuncağım. Bu ayrı. Bu da çok iyi. Bunu ben zaten sahneye götürmüştüm. Boostio ile bununla taşak geçtim ben. Ha. Şöyle yapıyordum Boostio'ya. Evet evet hatırlıyorum. Boostio'ya bayağı aşağılamıştık maç. En sevmediğin oyunculardan biri Boostio değil mi? Yo, Boostio'yu çok severim. Demon 1? Onu da severim. Ha. En kimseye bir problemim yok ya. Ben öyle şeyim yok yani. Onun dışında Tibbers şapkası var burada. Bu Benji'nin şapkası. Benji giyiyordu bunu galiba. Aha. Ama hepimizi Tamam. aldı finalde Aldı, girelim ha. diye. Aha. Doğrusu şimdi. 500 dolar para vermişti totalde. Maşallah. Ama zengin tabi. Evet, Discord'da. Ama benim şeyim bu arada. Bu çok cidden el yapımı. Bunu fan bir tane benim kendi şeyimi yapmış. Seni mi yapmış? Ha, pixel art. Pixel art. Çok iyi. Bu çok iyiydi. Ben bunu görmüştüm. Bu nasıl çalınıyor moruk? Şurada açma şey var. Bu çok iyi. Forman? Forma koleksiyonu. Yani takım değil de birkaç takım forması var. Evet, forma sapattım. Patitek imzalı bu arada. Patek imzalı. Aynen. Patitek'i imzalattım Champions. Valorant'ta da finalden forma değişme sonra- oluyor mu? Oluyor tabii canım, bak. Kimin forması var burada. Oo, texture. Sonra Bilibili forması var. Sonra Wheezy. Foot forması da var. O Eray'la değiştirmiştik. Götüyle ama mi? o burada değil galiba, şeyde. Şurada aşağıda olması lazım. O ince form olduğu için. Şeyin forması çok Asal. harikaydı. Görmüşsündür Liquid'in. Yeni forması. Ha evet, o Of. çok güzel. Bu arada Mert'in bu formada bende de var. Aşırı güzel olmuş o forma. Forma Bayıldım, en o iyisi çok ya. aşırı iyiydi Bu yani. forma direkt açık ara en iyisi bence. Evet. Bilibili forması mı? Aha, Canci'ninki de çok sade güzel bence. Bir BBL forması yok mu ya? Abi vermediler. Vermediler mi? Tüh. Ya istemedim de yani. Forma swap atmayı unuttuk ya. Sağ abiyle. Ondan Salih abi ayarlayan bir forma. Yeni sezon Sağ abiyle forması. aramız. Sonra şurada şey var, hayran mektupları var mesela. Ya Asya'da böyle bir kültür var ya. Hı hı. Biz şimdi Asya'da olduğu için tüm turnuvalar, bak bunların hepsi, baksana. Ha bunlar İçinde mektuplar var bunların. Bildiğimiz el yazımı mektuplar var bunların içinde hepsinin. hepsini okudun mu? Okudum. Nasıl yazmış? Bir tanesini alsana. Çince mi? Yo, İngilizce yazıyorlar veya çevirip Türkçe yazan var. Oha. Var da var yani. Açabilir miyiz? Açalım. Bir tanesini merak ettim. Şunu merak ettim, açalım. Yapmadan şöyle. Burada mesela şey var. İşte çan falan böyle verdiler. Böyle Çinlerin bir şeymiş bu. Böyle uğur getirdiklerine falan inanıyorlarmış mesela. Senin kedi gözükmüyor Mert. Kedi nerede? Bir sürü wood var burada. Ha, bu sticker göndermiş ama mektup arkasında. Sticker mı? Tersine Ha? çıksana şunu. Bakayım nasıl. Direkt Food yazıyor sadece. He. 2 sayfa yazmış. Merhaba Food. I am Korean and big fan of yours. This is my... First fan letter. Aynen. İlk fan letter'ıymış. Aynen. Tam your daily was impressive. Duelist performansından bahsediyor. Ben Çin'den sığamadım. Çoğu şeyi bıraktım orada, Çin'de özellikle. Sen Ama- sen Çin'e gittiğin zaman Çin'in kendi uygulaması var ya, yayın Evet, uygulaması. Bilibili'de- Yayın açtın ya. Evet. O zaman hasta oldular ya orada. Evet, orada bitti zaten olay. Orada bitti. Benim şu an Sen aynen çok güzel Bilibili'de tribün oynadın. kontraktım yeni bitti. Ben orada zaten yayın açıyordum. Ha. Aynen. Kontraktım bitti, işte yayıncıydım sözleşmeli. Şu an yeni imzalamayacağız gibi duruyor. Ama Sen şeyde açmayacaksın değil mi Kick'te? yok. Senin fan base'in daha çok global olduğun için artık. Nereden geçirmeye çalışıyorsun? Gözünü seveyim. Aa, göremedim. En fanbase'im Asya'da. O yüzden diyorum ya, Asya'ya gitmek istiyorum yani. Bence ki daha izlenme daha çok, bileyim şey daha çok, sahneleri daha güzel. Her şey daha güzel abi. Evet. Neden ben Kültürü de yani. güzel. Kültürü de çok güzel. Kültürü de güzel. Şehirler çok güzel. Her şey çok daha güzel yani normale göre ve
Kalmamın bir mantığı yok yani. Evet. Yani bu kadar. O da Ona bu kedimle kadar. fotoğraf. Şimdi ortaokuldan kalma defim var oğlum benim. Onu bak yeni gördüm. O neymiş ya? Oo. Sekiz D yazıyor. Arkasında bir şeyler yazıyor oğlum. Bunu yazan Superior. Plevne marşı yazmışım. Plevne arkasına. marşı Ne alaka? Ne biliyorum hatırlamıyorum ki. Evet evin kalanını. Evin kalanını bakalım. Gezelim. Müsaitse. Müsait durum abi. Burası banyo. Bekliyorum. Banyoya gel. Kurutma makinesi vesaire var. Duş vesaire. Ana banyo burası. Kurutma makinesi de içerisi cayır cayır yanıyor. Burada kardeşim var. İçeriği çekmesek de olur yani. Tamam, Kardeşim sıkıntı var. yok. Burası annemlerin odası. Orayı da çekmeyelim. Orası çok özel ama. Kedi yok piyasada. Kedi yok piyasada. Bilmiyorum. Burada sıçacak kap var. Burada yemeği, su vesaire. Ve sürüyü bulsana. Tamam. Evet sonra mecburi olarak geziyoruz evi. Burada oturma odası var, balkonumuz var, dışarıda kar yağıyor hala bu arada. Yani, Burası salon. kedi ortalıkta yok. Benim her şeyin nedenin odası. Ha, onu ben alıp geleyim. Orada ben. Çocuğun kendi ziyaretler mi olur? Yarın? Kazanmaz yani. Kendinize yani. Galatasaray yener Galatasaray. Biz yeneceğiz yani. Hazır Galatasaray. Artık Galatasaray mısın abi? Galatasaray değiliz biz. Bu kadar ligde Mayıs'larda da fotoğrafımız. Vallahi Bu kadar dedi değil yani. Kedi yok. yaşımız Kedi yetmiyor yok mu? Yok. Yok mu orada? Firar. Bir tanesini sarslanmıştır o bir. O yabancı sesi duyunca çıkmıyor ortaya. Orada pedeğin dibinde yatıyordu ya. Burası salon. Burası salon. Oturma odası. Sağ olsun. Burası mutfak. Taşların altında lahmacun kebap salonundan bir İmsakiye. imsakiye var aynen. İftar şeyi Ramazan. Ramazan'a da 10 gün kaldı. Evet, oruç tutacak mısınız? Allah kerim. Tutarız. Evet, buradan da bir dışarı manzarası. Evet, hala kar yağıyor. Geçmedi. Kar devam. Onun dışında evet, şu an bir kedi kaldı göstermediğim. Burası da banyo ama burası küçük dedemin banyosu. Burada da cam var. Ha. Kaç Kaç oda kaç salon burası? Burası 4+1 olması lazım. 4+1. Bahçe dubleks diye geçiyor aşağıda burası. Aşağıda senin odan mı abi? Aşağıda benim annemin babamın odası, banyo var. Burada mutfak, salon, dedemin odası var. Bir de bir tane daha küçük banyo var. İkinci mutfak yok. Burası zaten dış kapı. Buradan çıkılıyor. Aynen. Öyle yani. Burası ev- sizin değil mi? Aynen. Biz burayı çok şansa yani şey yaptık. Yok mu? Kedi yok. Aslında büyük ihtimalle. Çektik. Efendim? Aldım. Bir tık zor oldu ama aldım. Hiç istemiyor bak kaçıyor. Yani Normalde hiç kaçmayan kedi. aa, Baba normalde hiç şey yapmaz. Baba bak. tanımıyor ya beni ondan mı? Evet. Ben bir şey yapmam. Tanımadığı insanlara inanılmaz korkuyor. Bak normalde hiç çizmeyen etmeyen kedi hiç şey yapmaz. Zorlamıyor ya istiyorsan. İsmi ne? Lülü. Lulu. İnanılmaz korkuyor yabancılardan. Bak hayatımda hiç böyle dayandığını görmedim. Eve yabancı da girmiyor çok. Ya yabancı girmiyor yani. Ondan böyle. Misafir dışında da yani cidden hayatımda bu arada hiç böyle yaptığını görmedim. Kediler bir garip ya. Evet. Hüseyin'in köpeği de götünden ayrılmıyordu. Köpekler ama köpekler genelde sever yabancılarda şey olur. Luffy miydi? Luffy'ydi galiba. Aynen. Ben de köpek çok istiyorum ya ileride. Kendi evime çıkınca falan köpek istiyorum bir tane. Ben sana bir şey hediye edeyim. Gerçekten mi? Evet. Benim gözüme çarpan bir şey var da. Hangisi? Şey, genelde zincir oluyor onlar genelde. Aynen. Ben bunu takmıyorum bu arada ya. Bir de zaten tozlanmış mı, kirlenmiş mi bir şey olmuş. Bunu ilk çıktığında görmüştüm biliyor musun? Harbi mi? İlk taktığında bir yere atmıştım. Ya Insta'ya atmıştım ya Twitter'a atmıştım. Bilmiyorum ben bunu Bu gözüme- Champions'ta oynadım bununla. Ha.
Bunu hatta milleti kandırmıştım ilk bize verdiklerinde. Kore'de verdiler. Altın diye mi? Altın diye kandırmıştım Altın diye milleti ama. Oğlum Heretics altın şey mi verir ama? Harbi. Yani herhangi bir Avrupa kulübü vermez. Evet. Takdim ediyorum Benim sana. mi şimdi oldu? Evet senin oldu. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben kolye sevmiyorum. Ben takı sevmiyorum genel olarak hayatımda. O yüzden Artık bir Heretics'liyim. Birazcık şey... burası en sevdiğim köşe ya. Bizim şeyde. Evet. Herkesin kendine ait bir anı köşesi var. Mehmet'te de vardı. Ya Şu çok anda fazla... evet, o da böyleydi. Aynen. Çok fazla anı birikiyor oynarken Evet. ya. Şey yaparken. O gezerken, ederken, insanlarla, fanlarla. O zaman biz yavaştan kaçalım. Evet. Vallahi Dönüşte teşekkür de ederim. pişmaniye almaya götüreceğiz sizi. Pişmaniye. Tamam. Çantaya bir tane paket atarız. Oo, İzmit pişmaniye. Güzel oldu. Yeriz. Klasik. O zaman teşekkür ediyorum. Prolakat. Kulaklık attık. Bir tane daha atalım. Böleyim mi ki? Yiyecek mi? Yok yani. Değil mi? Kafi bana tatlı şeyimi doldurdum ben. Mulakat. O zaman çıkalım artık. Evet artık evden Kapanış çıkma yapacak zamanı. mı? Evet izlediğiniz için teşekkür ederiz. Felix'in kanalına abone olmayı unutmayın. Evet, Mert Kendisine kardeşime teşekkür beraber. ederim. Ben teşekkür ederim beni Geldiği ağırladığı için. için çok sağ olun. Dediği gibi abone olmayı unutmayın. Mert de yayınları Twitch'te açıyor. Evet biz Twitch'ten devam. Twitch'te yayın açıyor. TikTok'ta Buradan vesaire kikini falan. amına koyayım.